Herkese merhaba. Esralı İlmekler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, karşınızda muhteşem bir çantayla geldim. Ve sizlere bugün bu çantayı tarif edeceğim. Şu şekilde hazır taban kullandım. Ağız kısmında çok şık bir bursum var. Daha astarlama işlemi bitmedi. Astarlamasını yapmadım. Şu şekilde kapanıyor. Şöyle daha biraz yakından alayım. Şöyle tekrar göstereyim. Çok şık. Ölçüleriyle harika bir çanta yapacağız. Çantamın ölçülerini şu şekilde sizlere göstereyim. Yan ölçüsü 29. Hemen hemen 30 santim diyebiliriz. Çantamızın uzunluğu, derinliği biraz baskın olduğu için burası da 18,5-19 santim aralarında. Bu çanta için ben 20 şu şekilde bursun ölçüsünü de göstereyim. 20 santimlik bir burs kullandım. Şu şekilde 20 santimlik bir burs kullandım ve metalik koton bir ip kullandım. Şimdi bu çantayı ben çok rengini şu şekilde tarif edeyim gösteremiyorum. Bakır gibi duruyor ama daha çok böyle pembe tonlarında yansımalı bir çok şık bir ip var elimde. Ama bu sefer sizlerle beraber şu şekilde rengarenk ebruli bir iple. Aynı ip, sadece rengi değişik. Bunu paylaşacağız. Bunu yapacağız hep beraber. Şimdilik çantamı kenara çekeyim. Bunun için kullanacağım malzemeleri şu şekilde göstereyim. Şu şekilde bir hazır taban kullanacağım. Buna tam aynı bu şekilde. Bu sefer gümüş rengini çalışacağız. Bu altın rengiydi. Bunu da gümüş rengini çalışacağız. Bu bursumda şu şekilde ölçelim. Bu bursumda 20 santim. Gördüğünüz gibi. Bu da 20 santim. Tabanımın ölçüsünü de vereyim. Şu şekilde tabanım da 20 santim. 20'ye 10 bir tabanım var. Şimdi tabanımıza ilmeklerimizi başlayalım. Kurarak başlayalım. Ben her zaman kursiyerlerime de söylediğim gibi genellikle yani her zaman tabanın kenar kısmından, yan kısa kısmından ve orta kısmından başlarım. Ki başlangıçlar her zaman yan tarafa kalsın diye. Bu tabanımızın bunu artık herkes biliyor ama gene de belki bilmeyen olur diye ben hatırlatmak istiyorum. Tabanımızın dış tarafı, burası da iç kısmı. Her zaman tabanımızı kendimize dış tarafını tutarak örmeye başlıyoruz. Ben düğüm atmayı, ilmek atmayı ve herhangi bir şey yapmayı tercih etmiyorum. Direkt şu şekilde kısa bir şekilde ipimi bırakıyorum elimde bir miktar. Hemen tabanımla birlikte orta kısmından tığımı takarak başlıyorum. Bu arada tığım 3 milim, 5 numara 3 milim bir tığ kullanıyorum. İlk başlangıç ilmeğimi saymıyorum. Ve yanına bir tane daha yapıyorum. Ve ikinci ilmeğimi, yani ilk ilmeğim daha doğrusu yapmış oldum. Bu başlangıç ilmeğimi saymadığım için birleşim yeri de düzgün olsun diye ben bütün sıralarımı tamamladıktan sonra en son ilmeğimi tekrar buraya batıp o şekilde birleşmemi yapıyorum. Bunda da aynı şekilde yapacağım. Görüntü olarak daha temiz bir görüntü oluyor. Arada bir boşluk falan olmasın
Görüntü düzgün olsun diye yapıyorum bunu. Şimdi her ilmeğime 2'şer tane olmak üzere, köşeler hariç, şu köşe dönüşlerinde mutlaka arttırma yapacağız ki yukarıya dönüşlerimiz muntazam olsun. Burada da gördüğünüz gibi ara kısımlarda 2'şer tane, kenardaki 3'er tane deliğe 3 tane ilmek batarak dönüşlerimi yapacağım. Tam olarak bu dönüşleri de nasıl belirlediğimi sorarsanız eğer, ben tabandaki bu rivetlerin tam çaprazına gelecek olan 3 taneyi kullanıyorum. Ya da tam şu ovalliğin olduğu hizalara getirmeye çalışıyorum ki dönüşüm çok daha düzgün olsun. Şimdi buradan başlayarak artık 3'er tane batıyorum, çekiyorum ve bağladım. 2. Biraz sıkışık olabilir. Bu sizi korkutmasın. Yan yana yaptığınız zaman muntazam duracaktır mutlaka. Ben daha açık renkte bir tabanım olmadığı için bu tabanı kullandım. Siz daha farklı bir taban da kullanabilirsiniz. Elimde şu anda siyah vardı. Aslında daha açık tonlarda bir renk olsaydı çok daha güzel duracaktı altında, ama maalesef şu anda elimde bu bulundu. Aynı şekilde buraya da 3 ilmek yapıyorum. Ve bu üçüncüye de 3 tane ilmek, ve üçüncüyü de battım. Gördüğünüz gibi köşe dönüşlerimi yaptım. Şimdi diğer köşeye gelene kadar, yani şuradaki şu 3 taneye gelene kadar her birine 2'şer tane batarak geliyorum. Gördüğünüz gibi bu son 3 taneye de burada 2 geldim. Buraya da 3 tane yaptım. Buralara 2, şuraya 3, diğerlerine 2, 3 olarak sıra sonuna kadar gelip tabanımı kurup geliyorum. Evet, tabanımı kurdum, bitirdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine ilmek kaydırmayla ilk ilmeğimi birleştirdim. Bir tane zincirle yukarıya çıkıyorum. Ve her ilmeğe birer tane olacak şekilde bir sıra sık iğne yaparak devam ediyorum. İlmeğime battım. İpimi çektim. Tığımda 2 tane var. İkisini birden çıkarıyorum. Battım, çektim ve ikisini birden çıkardım. Sıra sonuna kadar her ilmeğe birer tane sık iğne yaparak geliyorum. Evet, ben tabanımı kurdum. Bir sıra sık iğnemi de geçtim. Şimdi model kurulumuna başlıyorum. İlmek kaydırmalı birleştirmemi yaptım. 2 tane zincirle, hatta 3 zincirle yukarıya çıktım. Üzerine bir kere doladım. Tam birleştirmemi yaptığım yere ilmek kaydırmayı yaptığım yere üçlü trabzan yapıyorum. Üzerine bir kere doladım ve 3 kere de çıkardım. Bir tane zincir çekiyorum. Arada 2 tane sık iğneyi atlıyorum. Üçüncü sık iğnenin içerisine battım, çektim. İlkini 1, ikincisini 2, üçüncüsünü 2 seferde çıkararak üzerine bir kere dolayıp üçlü trabzan yapıyorum. Üzerine doladım. Aynı ilmeğin içerisine gene aynı işlemi yapıyorum. 1, 2 ve 3 kere de çıkardım. En başta çekmiş olduğum zinciri de trabzandan saydım. 2 burası oldu. Arada 2 tane ilmek boşluğu bıraktım. 2 tane daha yaptım. Ve geçişlerde araya bir tane zincir çekiyorum. Yine 2 tane ilmek atlıyorum.
Üçüncü ilmeğin içerisine üzerine bir kere doladım. Birinci ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 tane var. İkisini çıkardım ve diğer ikisini çıkardım. Üzerine aldım. Aynı ilmek boşluğunun içerisine aynı işlemi bir kere daha yapıyorum. 2 ve 3. Arada bir tane zincir çekiyorum. Üzerine aldım. 2 ilmeğimi atlıyorum. Üçüncü ilmeğimin içerisine battım. Çektim. Bir, iki ve 3 kere de çıkardım. Üzerine aldım. Aynı ilmek boşluğuna batarak aynı işlemi tekrarlıyorum. Sıra sonuna gelene kadar aynı şekilde 2 ilmek atlayıp üçüncüye 2 tane üçlü trabzan yaparak aralarda bir tane zincir çekerek sıra sonuna gelene kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi ben oval taban kullandığım için bu köşelerde arttırma yapmış olduğum yerlerin olduğu hizalara aralarında birer tane boşluk bırakarak trabzanlarımı yaptım. Hani herhangi bir kasma yukarıya çıktığı zaman oluşmasın, rahat otursun örneklerim diye. Ama siz deneyimleyebilirsiniz de, belki sizinkinde hani bu şekilde olmayabilir veya dikdörtgen bir taban kullanırsınız. Onu da sadece yine aynı şekilde köşelerde de uygulayabilirsiniz. Yani ipinizin durumuna göre, deliklerinizin, boşluklarınızın hani gidişata göre ona ayarlayabilirsiniz. Son trabzanlarımı yaptım. Aynı şekilde burada da bir tane ilmek boşluğu denk geldi. Aynı şekilde burada da aynı işlemi yaptım. Orta kısımda da bir kasma olmasın diye buraya da aynı şeyi yaptım ben. Son trabzanımın olduğu yerden başlangıçtaki ilk trabzanımın tepesine ilmek kaydırmayla, pardon, birleşmemi yapmadan önce bir tane zincir çekeyim. Şu aradaki zincir boşlukları için. Ve ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bir tane zincirle yukarıya çıkıyorum. Ve ilk boşluğuma 2 tane yapmış olduğum trabzan boşluğuna gelerek bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi buradan itibaren artık modelimizi kurmaya başlıyoruz. Modelimiz krokodil denilen veya timsah sırtı denilen örnek adı o şekilde geçiyor. Şimdi şu yaptığımız ikili trabzanların üzerine örneklerimizi kuracağız. Bir tanesinin arasına bu şekilde boşluk, bir diğerine krokodil örneğimizin trabzan kenarları gelecek. Birleştirmemi yaptım. Bir tane sık iğnemi yaptım. İlk iki trabzanımın arasına üzerine alıyorum. Ve önüme gelen ilk V olan trabzanın bir tek kanadını şu şekilde alarak bu kanadın üzerine ilmek gibi düşünerek bunun içine 5 tane ikili trabzan yapacağım. İsterseniz şu şekilde yan şekilde de tutabilirsiniz, katlayabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse. Sadece tığımı bu şekilde alttan geçiriyorum. İpimi buradan çekiyorum ve trabzanlarımı bunun üzerine yapacağım. 2 kere de çıkarıyorum. Üzerine aldım. Trabzanımı içinden geçiriyorum. İlk 2, ikinci 2'yi çıkardım. İkili trabzanımı yaptım. 2 tane oldular. Şimdi yanına 3 tane daha yaparak 5'e tamamlıyorum. Bu üçüncü. Üzerine aldım. Aynı deliğin içine battım, çektim. İlk 2'yi çıkardım. İkinci 2'yi çıkardım. Ve şu anda 4. oldu. Üzerine aldım. Ve aynı boşluğun içerisine biraz sıkıştığı gibi hissederseniz kaydırabilirsiniz. Ve son ikili trabzanımı yaptım. 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi araya
bir tane zincir çekiyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi yattı bu tarafa. Bu sefer bu diğer kanadı dolduracağız. Üzerine tığımın aldım. Bu sefer de örneğimizi kendimize doğru çevirelim ve bu sefer de yapmış olduğumuz ikili kanadın ikincisine yapacağız. Üzerine aldım. Şu şekilde trabzanımın altından giriyorum. İpimi çektim. Bir ve iki kere de çıkardım. Yine buraya da aynı şekilde 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu ilkiyi de şu şekilde sardım. Bu iki üzerine aldım. İlk ikisi, ikinci iki, üç üzerine aldım. Bir, iki kere de çıkardım dördüncü ve bu da son beşinci trabzanım. Gördüğünüz gibi bıraktığımda şu şekilde bir görüntü ortaya çıkacak. Şimdi bir diğer yere boşluğumuza geçmek için pardon. Zincir çekmiyorum. Üzerine almıyorum ve yan taraftaki ikinci V olan trabzanların orta kısmına, yani birinci değil ikinci trabzanın tepesine, pardon şurası, yanındaki hemen bir değil ikinciye, tam orta kısmına gelecek. İsterseniz orta kısmından bu şekilde de kavrayabilirsiniz veya trabzanın tepesine de batabilirsiniz, hangisi kolayınıza gelirse. Bir tane sık iğneyle bağlıyorum. Üzerine tığımın üzerine doladım ve hemen yan taraftaki ikili trabzanını ilk kanadından alarak ilk yaptığım işlemin aynısını tekrar burada da yapıyorum. İlk kanadın içerisine 5 tane ikili trabzanımı yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Arada bir tane zincir çekiyorum ve tığımın üzerine doladım. Diğer kanada geçiyorum ve 5 tane ikili trabzanımı buraya da yaparak modelimi oluşturuyorum. 2 üçüncü, dördüncü ve beşinci. Ve bu şekilde bıraktığımda gördüğünüz gibi kanatlarım oluşmaya başladı. Sıra sonuna kadar her birine aynı şekilde bir tane ikili trabzanlı olan V kısmını boş bırakıp, yani sadece üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine alıyorum ve diğerine ilk kanadına 5 tane, arada bir tane zincir ve ikinci kanadına da 5 tane olacak şekilde tamamlayıp örneğimi kuruyorum. Bu sırayı tamamlayalım. Bir üst sırada devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Son bir tane örneğim kaldı. Onu da beraber yapıp birleştirip bir üst sıraya çıkışını yapalım. 5 tane trabzanımı yaptım. Aradaki V'lere sık iğnemi yapıyorum orta kısmına. Üzerine aldım. Son kanadımın artık
Trabzanlarını yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Bir zincirimi çektim. Trabzanımın diğerine de 5'i yapıp 1 2 3 4 ve 5. Şimdi ilk başlarken ilk trabzan ikili trabzanın ortasına bir tane sık iğne yapmıştık. Ondan sonra örneğimizi kurmak için yan tarafa geçmiştik. Şimdi örneğimi kurdum. Bunun bitiş yeri de aynı ilk başlangıçtaki ilk yaptığımız sık iğnenin tepesi olacak. Bu sık iğnenin tepesine ilmek kaydırmayla örneğimi birleştiriyorum. Ve buradan 3 zincir çekerek yukarıya çıkışımı yapıyorum. Üzerine bir kere doluyorum. İlk başlarken yaptığımız bu trabzanları yapacağız tekrar. Üzerine aldım. Bunu da trabzan olarak sayıyorum. Hemen aynı yere dibine batarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Aralarda birer tane zincir çekiyorduk. Bir tane zincirimi çektim. Üzerine aldım. Şimdi bir dahaki sefere batacağım yer artık örneklerimin ortasındaki boşluk. Bu boşluğa battım. 2 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir diğer batacağım nokta ise bu 2 tane örneğin arasında bağlamak için kullandığımız şu sık iğnenin tepesi olacak. Üzerine aldım. Sık iğneye battım. Çıkardım. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Yanına bir tane daha. Ve bir zincir. Hemen diğer örneğimin orta kısmına batarak iki tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Modelimiz bu sistemin üzerine kurulu. Sıra başına kadar aynı şekilde devam edip dileklerimizi oluşturacağız. Sıra başına geldiğimiz zaman bu sefer tam tersi olarak ilk buradan başlayacağız örneğimizi, modelimizi kurmaya ki bu örneklerimiz birbirinin üstüne gelsin. Şurada gözüktüğü gibi çapraz çapraz gelebilmeleri için bu sefer ilk başlangıcı örneğimizle başlayacağız. Buraya ara sık iğneyi yapacağız. Buraya tekrar modelimizi kuracağız. Bu sırayı bitirip sıra sonunda görüşelim. Evet, sıra başına kadar geldim. Son ikili trabzanımı da yaptım. Pardon, üçlü trabzanımı da yaptım. Şimdi bir zincir çektim ve ilk ilmeğe, sıra başındaki ilk ilmeğe ilmek kaydırma ile birleşmemi yaptım. Şimdi bir önceki alt sıradaki yaptığımız bunu atlayıp buradan örneğimizi kurmuştuk. Şu şekilde alttan da gördüğünüz gibi. Şimdi örneklerin birbirinin üstüne denk gelebilmesi için, yani çapraz çapraz şekilde olabilmesi için örneğimizi, yani şuradaki şu görüntüyü alabilmesi için, yani birbirine üst üste binmemesi için. Şimdi ilk örneğimi buradan yapacağım. İlmek kaydırma ile birleşmemi yaptım. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen bu kanattan artık doldurmaya başlıyorum. Üzerine aldım. 2 kere de çıkardım. Şimdi buraya gene 5 tane ikili trabzanımızı yapacağız. Yalnız burada sadece sıra başındaki zinciri de ilmekten sayacağız.
en baştaki çektiğimiz zincirle beraber yanına 4 tane daha ikili trabzan yaparak sıramızı tamamladık. Bir tane zincir çekiyorum. Burada dilerseniz eğer şu uç kısımlarının böyle havada olmasın, böyle kalkmasın derseniz, isterseniz şu alt tarafa bir zincir çektikten sonra şu şekilde bu ortadan tutup, ister bu alttaki sık iğneye bir yere tutturup ilmek kaydırmayla bir sabitleyebilirsiniz. Sonra tekrar kaldığınız yerden geri tarafa dönebilirsiniz. Ben şimdi bağlamadan göstereceğim. Üzerine aldım. Altta yaptığımız işlemin aynısını bu sefer dönüyorum. Diğer yan tarafı dolduracağım. 1 2 3 4 ve 5. Gördüğünüz gibi görüntü bu şekilde. Şimdi bir diğer ikincisini de yapalım. Bu sefer sık iğne yapacağımız tepe bu alttaki örneğin üstündeki trabzanların tepesi. Birinci değil, ikincinin tepesine bir tane sık iğne ile bağlıyorum. Üzerine alıyorum ve hemen diğer kanattan hemen örmeye devam ediyorum. 2 3 4 ve 5. bir zincirimi çektim. Döndürüyorum. Üzerine aldım ve diğer tarafı da iki, üç, 4 ve 5. Örneği dilediğiniz herhangi bir iple de yapabilirsiniz. Bunu kağıt iple de yapabilirsiniz. İsterseniz makrome iplerle de çalışabilirsiniz. Pamuklu makromeyle de çalışabilirsiniz. Yani dilediğiniz iple. Bunun başka projelerde de hırka, eldiven, şapka, yani çok farklı yerlerde de bu örneği rahatlıkla kullanabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre bu doldurma işlemini isterseniz 4'lü yapabilirsiniz. İpiniz ince gelebilir, 6 yapabilirsiniz, 7 yapabilirsiniz. Bu tamamen gidişata bağlı. Elinizdeki ipin kalınlığı ile ilgili. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Dilediğimiz yüksekliğe ulaşana kadar. Ben burada kaç sıra yapmışım onu söyleyeyim. Hani bundan sonrası artık düz devam edeceği için her sırada veya tek tek göstermeye bir gerek yok. En alt ilk başladığımdan sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane örnek olana kadar tamamladım. 12 örnek bittikten sonra bir sıra şu şekilde bursun içerisine, şimdi bu dikmeli burs kullandım ama bunda bu vidalı bir burs. Onu da şu şekilde göstereyim. Bu vidalı bir burs. Bunun da iç kısmına rahatlıkla girebilmesi için son üçlü trabzan sırasını da yaparak örneğimizi o şekilde bitirip, eğer dikmeli ise dikerek, eğer vidalıysa da içine yerleştirip vidalayarak çantamızı tamamlayacağız. Vidalılarda aralarda boşluklar kalabiliyor. Örneğimiz oradan dışarı çıkabiliyor, yaptığımız iş oradan dışarıya çıkabiliyor. İşlemimiz bittikten sonra, tabii ki astarı falan yapıldıktan sonra ben bunda astar şu anda yapmadım, bitirdim, tamamladım ama iç tarafından dikeceğim, astarını şu hizasından getirip dikeceğim sökmemek için. Ama vidalı da astarını yapacağım, her şey bitecek ve içerisine o şekilde takıp yapacağım. Şu şekilde şu aralarda boşluklar kalıyor, mesafeden kaynaklı buralar. Buraları da böyle kuvvetli kumaş yapıştırıcıları var. Onlardan içerisine sürerek ittirip de yerleştirdiğiniz zaman rahatlıkla yerine yapışacaktır ve bir daha yerinden oynamayacaktır. Vidalar zaten yeterince kuvvetli, sağlam tutuyorlar. Üzerine bir de bu aralara yapıştırıcı kullanırsanız sağlam bir çanta elde etmiş olursunuz. Bunda ekstra bir sap kullanmayacağım ben. Bunda zincir kullandım ama bunun bu burs onun için daha uygundu. Ama bunda sadece elde taşıma olarak kullanacağım. Ama dilerseniz tabii ki buna da ekstradan çantanın kenarlarından yer yaparak
bir zincir daha takabilirsiniz veya aynı halka üzerinde, bu halkanın boşluklarının üzerine zincir takıp da kullanabilirsiniz. Bunlar herkesin zevkine göre karar verebileceği şeyler. Dilediğiniz şekilde çantanızı şekillendirebilirsiniz. Sizin bursunuza uygun olacak şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çantamın son bitmiş halini Esra Baş Instagram hesabımda paylaşacağım. Oradan da takip edip görebilirsiniz. Ve yaptığınız çantaları benimle de paylaşabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla sizleri sayfamda paylaşmaktan memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir hata yaptıysam, herhangi bir sürçülisan ettiysem affola diyorum. Ve bir beğeni atarsanız ve ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup beni desteklerseniz daha nice yapacağımız projelerle beraber izlemiş, beraber yapmış oluruz diyelim. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.